Kem adını verdikleri çimento benzeri bir malzeme kullandık. Yine suyla karıştırdık. Böyle bir kıvam elde ettik. Büyük bir kaba aktardık bunu daha rahat çalışabilmek için. Eski bir havlumuzu kullanıyoruz. Daire kloş şeklini vermek için ortadan ikiye katladık. Şöyle verev şekilde üçgen elde ettik. Havlumuzu suyla ıslattık. Şimdi karışıma buluyoruz. Her tarafına temas edecek şekilde karışımı havlumuza yedirmeye çalışıyoruz. Bir su borusu düzenek olarak kullanacağız biz. Yapışmaması için bir poşet geçirdik üzerine. Şimdi borumuzun üst kısmına cam bir kase yerleştirdik. Vazamızın alt kısmının daha dengeli olabilmesini sağlamak adına. Şimdi havlumuzu düzeneğimize yerleştirmeye çalışıyoruz. Daha sert hale getirmek için kalan harcımızı da üzerine yerleştiriyoruz. Ayrıca en alt yere gelecek olan zeminin düz olması gerekiyor. Ona özen gösterin. Yoksa ayakta durmakta zorluk yaşayacaktır. En alt kısmını şöyle düzleştirmeyi unutmayın. Dilerseniz şekiller verebilirsiniz. İstediğiniz şekli verdikten sonra kurumaya bırakıyorsunuz. Bir gün beklettikten sonra artık çıkartmaya çalışıyoruz. İçerisindeki cam kap kaldı. Biz çıkartmaya zorlamadım hani zarar vermemek adına. Ayrıca böyle daha sağlam, daha iyi duruyor ayakta. Çıkartmayacağım o yüzden bu çalışmada. İçin multi surface yani bütün yüzeylere uygulayabildiğimiz su bazlı bir boyası var. Renk olarak da antik bordo. Bunu seçtim. Bu şekilde boyayacağız. Boyamızdan bir miktar aktarıyoruz. Suyumuza batırdım. Güzel bir bordo oldu. Bir vişne gibi bir renk. Dilerseniz fırçayla boyayabilirsiniz. Havlunun bu tırtıklı yapısı geçiyor. Daha güzel görünüyor. Dilerseniz daha hızlı olmasını istiyorsanız şöyle bir ayakkabı süngeriyle ben renksiz olan bununla deneyeceğim bir parçada.
İsterseniz bu şekilde daha doğal bir görüntü elde edebilirsiniz. İsterseniz de fırça yardımıyla her yerini boyayabilirsiniz. İsterseniz şemsiyelik olarak da kullanabilirsiniz.